Merhaba, Şöhret'in Dünyasına Dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Temmuz'un son günlerindeyiz. Ağustos ayına geleceğiz. Kış için domates yapma vakti. Domatesler alındı, kabukları soyuldu. Şimdi bunlar doğranacak. İlk etapta bir 20 kilo domates aldım. Bunları yavaş yavaş yapacağım. Böyle gördüğünüz gibi küçük küçük kabuklarını soyduktan sonra doğruyoruz. Böyle büyük bir tencereye alıyoruz ve altını yakacağız ve pişirmeye başlayacağız. Arkadaşlar evimiz buram buram pişmiş domates kokuyor. Gördüğünüz gibi bayağı azaldı. Çanakkale domatesiydi. Çok sulu bir domatesti. O yüzden bayağı sulu olduğu için biraz uzun süre kaynattım. Arkasından bir tencere daha kaynattık. Arkasından bir tencere daha sırada bekliyor. Kaynatacağız. Biz domatesi çok seviyoruz. Özellikle de domatesli makarnaya bayılıyoruz. O yüzden bol bol domates yapacağız. Tanesi de soğutup difrizde ya da buzlukta saklayacağız. Domateslerimiz oldu. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Bunu istediğiniz soğuduktan sonra ben şimdi bunları soğutarak yapacağım. Canım güzel domateslerimizi güzelce kabuklarını soyduk, doğradık, kaynattık. Kaynatma işlemimiz bittikten sonra da onu soğuttuk. Tamamen soğuyacak arkadaşlar. Soğuduktan sonra onları buzdolabı poşetlerine koyacağız. Evet arkadaşlar, kış için olmazsa olmazımız olan domates püremizi hazırladık. Onu soğuttuk. Şimdi ben genelde tercih ettiğim ve daha çok güvenilir olduğunu düşündüğüm buzdolabı poşetlerine koyup onları derin dondurucuda saklayacağım. Tabi bunları kavanoza da yapabiliyorsunuz. Kavanozlara da koyabilirsiniz ama o zaman sıcak sıcak koymak gerekiyor. Onu da şu an 15 kilo yaptım. Ne kadar koyacaksınız? Bu tamamen sizin arzunuza bağlı. Ben mesela 5 kaşık oldu. 6 7 8 mesela 8 kaşık koydum. Bunu koyduktan sonra buraya alıyorum. Şimdi yine biraz koyalım. Normalde çok yoğun kaynattığım için gayet güzel oldu. Çanakkale domatesi dediğimiz bu sulu tatlı domateslerden. 2. Bizim gibi 4 kişilik bir aileye 4 kaşık bir yemeğe geçiyor aslında. 6 7 8. Şimdi bunu arkadaşlar böyle havasını çıkaracağız. Ve bu işlemi yaparken arkadaşlar çok güvendiğiniz bir buzdolabı poşetini tercih edin. Çünkü bazı buzdolabı poşetleri maalesef sızdırıyor. Ben bu gördüğünüz buzdolabı poşetinden çok memnunum. Sonra bunu arkadaşlar ben bu şekilde yatırıyorum. Güzelce onları. Arkadaşlar isterseniz bu şekilde de, yani şöyle incelterek de buzluklarınıza koyabilirsiniz. Ama benim tercihim böyle ortadan iz yapıyorum. Kıvırıyorum. Bu donduğu zaman böyle iki parça donmuş oluyor. 2 yemeklik oluyor. Dediğim gibi hem torbadan tasarruf ediyorum hem de buzdolabına bu şekilde yerleştiriyorum. Kullanacağım zaman da kışın makasla böyle ortadan bölüyorum. Bir parçasını yemeğimde kullanıyorum. Dediğim gibi şu şekilde yapıp buzluğuma yerleştiriyorum. Evet sevgili izleyicilerim, bu şekilde ben bunları diziyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 paket var burada. 4 paketi 2'ye böldüğünüzde 8 yemeklik şu an hazırlamış bulunuyoruz. Tabi siz de biliyorsunuz ki derin dondurucuya ya da buzluklara koyduğumuz sebzelerimizi ya da domates pürelerimizi üst üste koyduğunuzda
çıkarmak çok zor oluyor donduktan sonra. İşte bunu kolaylaştırmak için size bir püf noktası. Evinizde herhangi bir havlu kağıdı onların boyuna kesiyorsunuz ve arasına koyuyorsunuz. Arkadaşlar bunu koyduğunuz zaman üzerine tekrar poşetlerinizi yerleştirebilirsiniz. Domates pürelerinizi çıkaracağınız zaman da arasından çekip çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bu da size bir püf noktam. Evet arkadaşlar, sizlerle beraber pazardan bol miktarda aldığım Çanakkale domateslerini kabuklarını soyduk, doğradık. Çok güzel pişirdik. Pişirme işleminde arkadaşlar 90 derecede yarım saat yapmanız yeterli. Ama çok sulu olduğunu düşünürseniz, çünkü biliyorsunuz bir uzun yumurta domatesleri var. Onlar daha çok aslında kış için püre yapmak için saklanan domatesler. Ancak lezzetleri Çanakkale domateslerine göre biraz daha düşük olduğu için ben Çanakkale domatesini tercih ediyorum. Biraz tabii sulu oluyor. O yüzden biraz daha uzun süre kaynatıyorum domateslerimi. Soğuttuktan sonra iyi güvendiğiniz buzdolabı poşetlerine koyuyorsunuz. Arkadaşlar domates likopen açısından çok zengin bir meyve. Bu likopenin ne etkisi var arkadaşlar? Kanserden koruyor sizi. Birçok kanser türünden koruyucu özelliğe sahip, ama bunun likopenin daha çok açığa çıkması için ısıl işleme, yani sıcak bir işlemden geçmesi gerekiyor. O yüzden domatesleri yerken özellikle ısıtıp yemenizi ve özellikle de yağ ile birlikte almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü yağ ile birlikte aldığınızda vücudunuza likopeni daha yüksek oranda almış oluyorsunuz. Aynı zamanda gençlik iksiri, antioksidan, bizim vazgeçilmezimiz domates. Size dediğim gibi arkadaşlar, bunları buzdolabı poşetlerine koyup ben ortadan ikiye bölüyorum bunları. Gördüğünüz gibi yerleştirdim. Aralarına da havlu kağıt koydum. Çünkü bunları üst üste koyarsanız arkadaşlar birbirine yapışır ve birbirinden ayırmanız çok zorlaşır. Mesela bakın, akşam koyduk biz bunları, dondurduk. Şu an donmuş durumdalar. Bakın, çok kolay çıkarabiliyorsunuz. Mesela bakın, bunu da göstereyim. Çok kolay ayırabiliyorsunuz. Ama aralarına havlu kağıt koymazsanız buzluktan çıkarmanız çok zor olur. Size bunu tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, benim kış için vazgeçilmezim domates. Bol miktarda domates kaldıracağım. Tabii domates kaldırmanın pek çok yöntemi var. Bir tanesi taze taze doğrayıp hiç pişirmeden de buz torbalarına koyabilirsiniz. Buzdolabı poşetlerine koyabilirsiniz. Ancak o zaman çok fazla yer kaplıyor. O zaman da yerden kaybetmiş oluyorsunuz. Diğer bir yöntem de tabii kaynattıktan sonra sterilize ettiğiniz kavanozlara koymak. Kavanozların ağızlarını sıkı sıkı kapatıp onları ters çevirip kaynatarak da kaldırabilirsiniz. Ama ben o konuda çok başarılı değilim. O yüzden kendim buzlukta dondurarak tüketmeyi tercih ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.